Bu sefer kullanacağım belgenin kendi girişiyle başlamak istiyorum. Şöyle diyor. 228 senesi Cemaziyel ahirinde, yani miladi Ağustos 1805'te Tunus'tan çıkıp Amerika ve Avrupa kıtalarında 3 sene geçti güzariden, yani dolaşan Kayserili Muhammed dayı ve Giritli Mustafa dayı namı yoldaşların takriri. 1805'te Avrupa'da ve Amerika'da dolaşan biri Kayserili, iki dayı. İnsan ne hikayeler anlatmışlardır diye heyecanlanıyor. Beklentilerinizi yüksek tutmayın ama yine de bakalım neler anlatıyorlar. Avrupa'yı şimdilik bir kenara bırakalım. Osmanlıların Amerika'yı neden keşfedemediği artık Türkiye'yi de aşmış bir popüler merak meselesi. Genel kabul gören görüş sorunun yanlış olduğu. Hindistan'a giderken kazara keşfedilmiş bir kıtayı Hindistan'a zaten gidebilen bir devletin keşfetmesi beklenemezdi. Osmanlıların okyanusta bilinmeyen sulara yelken açmak için bir sebepleri de yoktu. Zaten yelkeni de biraz daha geç kullanmaya başladılar. Yakın zamanda popüler olan Kolomb'un Bayezid'e geldiği hikayesi de Evliya Çelebi'den çıkmış gibi görünüyor. Allah rahmet eylesin, Evliya Çelebi latif adamdır. Ama eğlendirmek amaçlı yazdığı için kaynak olarak kullanmak bazen sıkıntılı olabilir. Yine de Evliya'nın hikayesi Amerika'ya yönelik bir ilgiyi gösteriyor. Osmanlılar kıtanın varlığından tabii ki haberdardılar. Piri Reis'ten Katip Çelebi'ye kadar Amerika hakkında yazıp çizenler oldu. 18. yüzyılda bazı yazarlar Amerika'nın keşfinin Hristiyan devletlerini nasıl zengin ettiğinden de bahseder oldular. Yine de bu bilgilerin hepsi ya yabancılarla konuşularak ya da onların yazdıkları okunarak elde edildi. Muhammed ve Mustafa dayılar Amerika'ya gidip de arkalarında iz bırakmış nadir kişilerden. Belgeye göre Amerika'da bir sene kadar eğlenmişler idi. Peki ne yazdılar? Kısa cevap hiçbir şey. Yaşadıklarını muhtemelen bürokraside bir katibe anlattılar veya gerçekten hiç ilgi çekici bir şeyleri yoktu ya da katip anlattıkları hiçbir şeyle ilgilenmedi. Çünkü arşivdeki rapor sadece Amerika'nın 22 sene evvel bağımsız olduğunu, bundan sonra bir donanma kurmak için uğraştığını ve Osmanlılar ile dost olmak için her şeylerini feda etmeye hazır olduklarını anlatıyor. Uzun cevap da burada zaten. Osmanlılar kendilerini dünyanın merkezinde görmeye alışmışlardı. Amerika'da ya da Avrupa'da dolaşmak bile özellikle devlet bürokrasisine yazılıyorsa buralıların Osmanlılara ne kadar muhtaç olduklarını ve onları ne kadar sevdiklerini anlatmakla sınırlanıyordu. Her zaman değil belki ama pek çok zaman. Böyle olmadığı durumlara da bir gün bakarız. Dayıların yolculuğuna dönelim. Onlara göre Amerika'nın en büyük emeli diğer devletler gibi İstanbul'a elçi göndermekti. Gece gündüz bunu düşünüyorlardı. İmkanları olsa bu iş için büyük meblağlar harcayacaklardı. Dayılarımız Amerika'da bir sene kaldıktan sonra İngiltere'ye geçtiler. İngiltere'den de aynı hikayeleri anlatıyorlar. 1807'de Osmanlılar ve İngilizler savaş halindeydiler. Savaş haberi Londra'ya dayılarımız oradayken ulaştı. Söylediklerine göre kraldan ta edna bir adama varınca bu haberden hiç kimesine haz etmemişti. Hatta donanmayı suçluyorlardı. Bir kadim dostumuz olup yüzünden bunca menfaat gördüğümüz Devleti Aliye'den dur eyledi. Bundan fenası olmaz. Savaş çıkmış olabilir ama İngilizler kadir kıymet bilir milletti. 9 ay kadar İngiltere'de kaldıktan sonra Paris'e geçtiler ve Paris'teki Osmanlı elçisi Muhib Efendi'nin konağında kaldılar. Onlar Paris'teyken Napolyon Ruslarla Tilsit Anlaşması'nı imzalamıştı. Dayılara göre bunun sebebi de Osmanlı'ydı. 3. Selim tahttan indirilince Napolyon Ruslara karşı tek kaldığından korkmuş ve hemen barış yolunu tercih etmişti. Napolyon Osmanlı elçisini her gördüğünde yakınıyordu. Ah Devleti Aliye kemafis sabık, eskiden olduğu gibi bizimle müttefik olsalar ve ittifaklarına bizi inandırsalar. Kayserili Muhammed dayı ve Giritli Mustafa dayı Tunus'tan yola çıkıp Amerika, İngiltere ve Fransa'yı gerçekten dolaşmış ya da dolaşmamış olabilirler. Eğer hikayeleri doğruysa Osmanlıların, değilse en azından Osmanlı bürokrasisinin dünyadaki her şeyi kendileriyle alakalı görmek ve sadece kendilerine kıymet vermek gibi bir hastalıkları olduğu söylenebilir. Dünyanın merkezinde olduğumuz hissi ve bütün dünyanın sadece bizimle ilgilendiği düşüncesi de bir tarihi miras olabilir mi? En azından sorulmaya değer görünüyor. Bir sonraki Latif Evrak'ta görüşmek üzere.